June, üretme potansiyeli olan ve üretmeye çok da hevesli olan üretici gruplarla birlikte çalışarak onların üretimlerine uygun yepyeni tasarımlar geliştirip bunu doğru pazarlara aktaran bir platform. June bir tasarımcıyla bir işletmecinin güçlerini birleştirmesiyle ortaya çıktı. Biz bir süredir Ankara'da tasarım odaklı düşünceyle insanları nasıl bir araya getirebiliriz üzerine atölye çalışmaları yapıyorduk ve farklı disiplinden insanları bir araya getiriyorduk. Fakat bize o yetmedi. Biz daha ayakları yere basan bir şey yapmak istedik ve bir sosyal girişimcilik yarışmasına denk geldik. Halt Prize, sosyal girişimcilik yarışması, dünya çapında ünlü bir yarışma ve o seneki konusu mültecilerin potansiyelini yeniden gün ışığına çıkarmaktı. Bizler de bu noktada bir takım araştırmalar yaparken aslında insanların öz saygısını oluşturmanın en büyük yolu insanların kendi ayakları üzerine durmasını sağlamak olduğunu fark ettik ve bunun üzerine de bir takım mültecilerle beraber tanışacağımız ortamlarda yer aldık. Bunun sonucunda da aslında yaratıcı üretime ne kadar açık olduklarını fark ettik ve June doğdu. Yüzyıllardır süren el sanatlarını modern tasarımlarla buluşturan bir platform oluşturduk. June, üretme potansiyeli olan ve üretmeye çok da hevesli olan üretici gruplarla birlikte çalışarak onların üretimlerine uygun yepyeni tasarımlar geliştirip bunu doğru pazarlara aktaran bir platform. Mesela bir üreticiyle beraber çalışırken onun üretim potansiyelini en iyi şekilde tanımaya çalışıyoruz ve onun zanaatine uygun pazarları inceliyoruz. Bunun sonucunda da onun zanaatine en uygun tasarımları geliştiriyoruz ve bunu kendi satış kanallarımızda satışa sunarak doğru müşterilerle buluşturuyoruz. Bu sayede müşterilerimiz sadece bir ürün sahibi olmuyor, aynı zamanda bir emek zincirinden geçen bir ürün hikayesine sahip olmuş oluyor. Tabii June farklı üreticilerle çalışmaya başladık. İlk başta bir mülteci Hattat'la çalışmaya başladık. Hatta biz tanıştığımızda Hattat bir belediyede bahçecilik işi yapıyordu ve çok düşük bir geçimi vardı. Zamanla onun kendi hikayesini anlatan sözcüklerle kendi hat çalışmalarını yapmasını istedik ve bunun sonucunda bilgelik sözleri koleksiyonumuz doğdu. Şimdi Hattat'tan sonra bir Ebru sanatçısı, kadın emeği kooperatifleri ve çeşitli küçük üreticilerle birlikte çalışarak giderek büyüyen bir zanaat portfolyosu oluşturduk. Biz aslında çok ilginç bir ekibiz. Hiç paramız yokken satış yapmaya başladık. Cebimizden 3 kuruş paraları denkleştirerek üretim yapmaya ilk günden başlamıştık aslında. Geçen sene Eylül ayından beri satış yapıyoruz farklı kanallar aracılığıyla. Fakat tabii bu satışlar çok butik satışlardı ilk başta ve bu çekirdek yatırım sayesinde daha geniş üretici kitlelerine ulaştık. Daha fazla insana erişme fırsatımız oldu. Mayıs ayında İnokampüs Gaziantep programına katılan takımlardan biriydik ve bunun sonucunda da Uluslararası Göç Örgütü'nden küçük bir çekirdek yatırım aldık. Bu yatırım aslında bizim üretimimize bir start vermek için çok güzel bir fırsat oldu. June aslında hikayesine yalnızca bir kişiyle başladı. O da bir mülteci Hattat'tı. Fakat şu an 30'dan fazla birlikte çalıştığımız kişi var. Ama bunun yanı sıra ciromuz yaklaşık aylık 8.000 lira ama giderek büyüyen bir ciroya sahibiz. Türkiye'nin çok çeşitli bölgelerinden insanlara satış yapıyoruz. Bir gün işte Ağrı, Doğu Beyazıt'a satış yaparken bir gün de işte Edirne'ye satış yaptığımız oldu bu zamana kadar. Yurt dışından da özellikle ABD'den de müşterilerimiz var. Biz dezavantajlı kitleler için tasarım yoluyla oyunun kurallarını tamamen değiştirmek istiyoruz. Bunun için de açık kaynaklı bir model oluşturmak ve dünyanın her yerinde uygulanabilen tasarım çözümleri geliştirmek istiyoruz. Böylelikle insanlar bulundukları bölgeden yepyeni tasarımlar geliştirerek katma değeri yüksek ürünler üretebilecek ve kendi geçimlerini sağlayabilecek. Bu yolla da kendi hayatlarının hikayelerini ve bir empatiyi bütün dünyaya tanıtabilecekler.